Kutu açılışını yaptıktan sonra soluğu arazide aldım ve denemelere başladım. Bu ilk kullanımda gözüme çarpanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama önce gövde ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Hepsinden önce ele oturuş mükemmel. Çok büyük olmaması da, küçücük olmaması da beni memnun etti. Batarya ilk geldiğinde %40 civarlarındaydı. İlk kaba ayarlarımı yaptıktan sonra şarja koydum. Zaman tutmadım ama 2,5 saat kadar bir süre sonra doldu. İlk videomda da belirttiğim üzere kılavuzda geçen 4 saat ifadesi doğru görünüyor. Batarya ömrü için arazide elde ettiğim sonuç şu şekilde. Video çekimlerimi en az 4K 120 fps olarak yaptım. Deneme amaçlı 8K, 30 ve 60 fps değerlerinde seçtim. Diske baktığımda ağırlığı 4K 120 fps olan toplam 5 dakika 27 saniyelik video mevcut. 1110 adet de fotoğraf çekmişim. GPS sürekli açıkken %35 pil kullanarak bunları elde etmiş oldum. Ve tabii ki arazide menü ayarlamaları, SnapBridge bağlantı yapma gibi denemelerim de oldu. Yani vaat edilen 700 karenin çok ötesinde. Elbette seri çekimi bu gezimde ağırlıklı olduğunu da hesaba katmak lazım. 4K 120 fps video çekimi beni en çok kendine çeken özelliklerden biriydi. Eve gelir gelmez onun sonuçlarına baktım. Gerçekten çok akıcı, kalitesi yüksek. Slow motion videolar için mükemmel olacak benim açımdan. Görüntüleri ağırlıklı olarak SDR diye geçen modda çektim. HLG ve N-Log çekimlere şimdilik bakmadım. Sadece deneme amaçlı çektim. Onlardan ileride ayrı ayrı bahsedeceğim. 8K 60 fps çekim sadece NRAW modunda var. O moda geldiğinizde 60 fps seçeneği çıkıyor. Ona da bir deneme yapmak istedim. Ne uzantılı dosyalar oluşturuyor. Ancak çekimlerim 2 ya da 3. saniyede durdu. Kayıt kesildi gibisinden bir mesaj aldım. Hafıza kartına bağladım bu durumu. Kartım SanDisk'in 128 GB 1700 MB/saniye okuma, 1200 MB/saniye yazmalı kartıydı. Eve gelip oluşturulan dosyaya baktığımda 2 saniyelik dosyanın 1.81 GB olduğunu gördüm. Bu dosya tipinin DaVinci yazılımıyla açıldığını fark ettim. Kaliteyi yüksek değil de normal olarak ayarladığımda ise SanDisk 8K 60 fps videoyu kesintisiz olarak kaydetti. Sadece arazide 8K 60 fps kayıt alıp onu videomda 4K olacak şekilde croplamak isterdim. Yaban hayatta işimize yarayacak bir özellik olurdu. Ancak hem dosya boyutu hem zahmetiyle şu an benim açımdan gereksiz görünüyor. Otofokusu önce White L modunda denedim. Özellikle uçar kuşlarda çok başarılı geldi. Z6-2 makinemi pek başarılı bulmazdım uçar kuşlarda. D500'ün gerisinde derdim. Ancak Z9, D500'ün de ötesinde. Ve bunlar benim makineyi elime yeni aldığım henüz ilk tecrübelerim. Küçük sayılabilecek kuşlarda eğer ekranda kuşu görürseniz çok kısa süre sonunda kuşun gözüne odaklamaya başlıyor. Ya da ana karenin içinde gözü bulduğunu gösteren bir karecik çıkıyor. Çekimlerimi karışık ortamda yaptığım için önümde rastgele bir yere konan kuşta bazen arkadaki çalılıklara netleme durumu oldu. Burada şunu söylemem gerek. Çalıştığım alan çok karışık bir alan ve kuşun özellikle konması için bir tünek hazırlamadım. Çünkü makineyi gerçek manada test etmek istedim. İzlediğim birçok videoda ya önceden hazırlanmış tüneklere konmuş kuşlar çekiliyor ya da hayvanat bahçesi gibi durumlarda çekim yapılıyor. Ama kuşun nereye konacağını bilmemek netleme testi için daha önemli. Daha sonra başka dallarla karışma durumu da olunca White S moduna geçip biraz da onu denedim. Arkaya netleme, başka dala netleme durumları iyice azaldı. Tam ana karenin içinde olmasa bile gözü bulan o küçük kare hep belirdi ve çok başarılı bir şekilde netledi. 3D Track'te de göze netlemeyi çok iyi yaptı. Bir noktayı kilitledikten sonra makineyi hızlıca salladığımda o noktayı kadrajda iyi takip etti.
Ancak makineyi obje tamamen dışarıda kalacak şekilde çevirip tekrar kadrajladığımda objeyi bulamadı. Gerçek hayatta böyle bir senaryo ile karşılaşmadım ama deneme denemedir. Bunları böyle anlatmaktansa bir sonraki geniş inceleme videosunda görerek anlatmak daha iyi olacak. O yüzden sadece ufak dokunuş yapmış olayım. Bu araziden önce makine ilk geldiğinde yerdeki küçük serçelere netleme denediğimde serçeyi netliyordu ama özellikle gözünü bulmamıştı. Ben de sonradan bunun otomatik seçeneğiyle ilgili olabileceğini düşündüm ve seçimi hayvanlar olarak değiştirdim. O zaman gözü bulma başarısı arttı diyebilirim. Yine de kısa zaman tecrübesi olduğunu hatırlatayım. Bu arada video ve foto konusunda AF farkı yok diyebilirim. Z6 II vizörü video moduna geçince biraz yavaşlıyor gibiydi. AF hızı da ufak da olsa düşüyor hissi veriyordu. Ama bunda onu yaşamadım. Hatta birkaç kez video modunda olduğum halde makineyi video moduna almak istedim. Ama zaten videodaydım. GPS hep olmasını istediğim bir özellikti. Dahili olarak geldiğini görünce çok sevinmiştim. Fotoğrafların konumlarına baktım, çok başarılı olduklarını gördüm. Çekim yaptığım alanı iyi bildiğimden beklediğimin çok ötesinde olduğunu söyleyebilirim. Eğer GPS iz modunu açarsanız, makine kapalı olsa bile izinizi kaydetmeye devam ediyor. Ben arazinin ortalarında GPS izini aktif ettim, kayıt başladı. Eve dönerken deneme amaçlı kaydı kapatmadım ve eve girene kadar log dosyasını kusursuz bir şekilde kaydettiğini gördüm. Tabii bunu yaparken eve dönüş yolunda sürekli makine kapalıydı. Daha sonra o log dosyasını Google Earth'te açtığımda bana mükemmelce izi gösterdi. Ses kaydını da çok beğendim. 10 saniye kadar kısa bir video paylaşmıştım. Sesi farklı cihazlarla mı kaydettiniz diye sorular geldi. En ufak düzeltme yapmamıştım. Ama ses gerçekten güçlü ve temizdi. Ben de tereddüt edip ham dosyaya tekrar baktım. Görüntü, ses gerçekten güçlü ve temizdi. Makine çok hızlı. Z6 II'de 4K 60 fps video çektikten sonra kaydı durdurunca ufak da olsa bir gecikme oluyordu. Yeni kaydı hemen başlatamayabiliyordum. Bunda ise öyle bir durum olmadı. Z6 II'deki durum rahatsız edecek boyutta değildi. Ancak Z9'daki durumu görünce şaşırdığımı ifade etmeliyim. Dosyaları görüntüleme, oynatma hızı da çok iyi. Burada FTS'den bahsetmem lazım. Makineyi ilk elime aldığımda 24-70 f4 lensimi takmıştım. Z serisi bu lensle denediğim ilk şey makinenin kapalıyken açılıp ne kadar zamanda çekim yapacak hale geleceğiydi. Müthiş hızlıydı. Hatta makineyi beklemeye alıp tekrar uyanmasını da inceledim, çok iyiydi. Ancak FTZ ile 500 f4'ü takınca ufak da olsa bir gecikme geldi. Bu gecikme Z6 II'de daha fazlaydı ve bazı durumlarda beklediğim fotoğrafları kaçırmama neden olmuştu. Z9'da bu gecikme daha az, ancak yine de yok değil. Vizör geçişi müthiş. Ekrandan bakarken hızlı bir şekilde vizöre yaklaşıyordum ama görüntüyü anında orada görüyordum. Bir iki denemede bu ışık hızında geçişi görünce uzaktan bakma gereği hissettim vizöre. Acaba sürekli açık modda mıydı diye teyit etmek istedim ama yok. Ekran vizör geçiş modundaydı. Bu da çok hoşuma gitti doğrusu. Vizörle ilgili asıl önemli konu ise seri çekimle asla kararma yapmaması ve çekilen kareler arasında bir gecikmeye mahal vermemesi. Bu gerçekten özellikle seri çekimle hareketli bir objeyi çekerken çok önemli. Z6 II hızlı seri çekim yapan bir makine olmasına rağmen onda bile takip ettiğim objeyi kaçırmama neden oluyordu. Ama bunda kesinlikle öyle bir durum yok. Ekran dönmesi benim çok ilgimi çeken bir olay değil aslında. Yani ekranın bu şekilde bir hareketinde olması bana bir avantaj sağlamadı. Bu benim kullanımımla da ilgili olabilir. Ben her zaman P1000 tarzı kullanımı daha mantıklı bulmuşumdur. O yüzden çok ilgimi çektiğini söyleyemeyeceğim. Açma, kapama ve mod seçimi düğmesi biraz fazla yumuşak. Özellikle seri çekim, tek çekim ayarladığımız modda çok keskin hareketler yapmıyor ve sanki arada kalıyormuş hissi veriyor. Burası birazcık daha iyi olabilirmiş. Bir de açma kapama düğmesi özellikle biraz fazla yumuşak geldi bana. Tam olarak açtım mı açmadım mı arada kalma durumu yaşıyorum.
Benim için önemli olan başka bir özellik ise tuşlardaki aydınlatma. Bundan önceki tüm makinelerimde olan açma kapama düğmesinin üzerindeki aydınlatma fonksiyonu Z62'de yoktu. Bu özellikle gece çekimlerinde beni zorlayan bir durumdu. Z9'da olması beni memnun etti. Fotoğraf ve video kalitesi neyse çok üstünde duracağım bir durumu yok. Gerçekten çok başarılı. Onlardan size zaten bol bol paylaştım bu video içinde. Zamanı geldikçe zaten paylaşmaya da devam edeceğim. Evet, bu ilk etapta aklıma gelenler bunlar. Herkes makineyi nasıl buldun, ilk izlenimin ne diye sorunca bununla ilgili bir ilk izlenim videosu yapmak istedim. Ben makineyi test etmeye devam edeceğim. Bundan sonraki videom birazcık aradan zaman geçince olacak. Çünkü hem makinenin kullanımına hem de alt özelliklerine alışmam gerekiyor. Ama daha önceki Nikon tecrübelerimle şu an edindiğim ilk tecrübelerim, ilk izlenimlerim bu şekilde. Umarım almayı düşünen ya da inceleyen arkadaşlara yardımcı olmuştur. Benim burada bahsetmediğim, sizi merak ettiğiniz başka şeyler olursa lütfen bana yorumlar kısmında yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.